Molovay'dan herkese merhaba. CorelDRAW ile çizim nasıl yapılır? Evet. Şimdi bugün vektörel çizim nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle yakınlaştırdığımız zaman bu bir JPEG'tir arkadaşlar. Piksellerde bozulma oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz vektörel çizim yapacağız. Dilerseniz hemen bir proje oluşturalım. Şöyle yatay olsun. Evet. Projemizi oluşturduk. Şimdi Mickey Mouse'umuzu projemizin içine sürüklüyoruz. Evet. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Hemen başlayalım. Şimdi sol tarafta bulunan pen aracını seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir çizim yaptım arkadaşlar. Şöyle çizim yaptım. Diyor ki ikinci çizim eğimli olacak senin diyor. Yani program bunu kendisi tahmin ediyor. Şimdi ben bunu istemiyorum. Yani şu an belki güzel bir çizim olabilir burada ama ilerleyen zamanlarda size sıkıntı yaratacaktır arkadaşlar. O yüzden klavye üzerinden alt tuşuna basarak şuradaki Node kısmına tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi yeni bir çizgimiz gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu işlemi böyle sürekli tekrarlarsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi bu tür çizimleri yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken önemli bir kural var arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaparken karışık çalışmayın. Yani bir çizim yapacaksanız ilk önce dış iskeletten başlayın. İçe doğru gidin arkadaşlar. Yani içten başlayayım, dışa gideyim. Yani mantığıyla giderseniz arkadaşlar karışık bir çalışma olur. Yani istediğiniz sonucu yakalayamazsınız arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani buradaki önemli husus karışık çalışmamaktır arkadaşlar. Şöyle dış çerçeveden başlıyorum. İç çerçeveye kadar yavaşça gidiyorum arkadaşlar. Ve daha sonra çizimimi bitirmiş oluyorum. Bu işlemleri sürekli yaptığınız zaman eliniz bir süre sonra alışmaya başlıyor. Fark ettiyseniz hep böyle eğimli şekilde çizim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü aynısının
çıkmasını istiyorum. Şöyle, evet. Dış çerçevemiz bitti arkadaşlar. Bunu hemen boyayacağım. Şöyle karışmasın diye. Şimdi geldik iç kısmı arkadaşlar. Şöyle çene kısmından başlıyorum. Noktamı koydum. Başlıyorum arkadaşlar. Mesela orası olmadı. Evet. Daha iyi oldu böyle. Şimdi arkadaşlar çizim yapacağım noktayı fark ettiyseniz kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü uzun tuttuğunuz zaman bir sonuç elde edebilirsiniz. Fakat her zaman güzel bir görüntüyle karşılaşmazsınız. Onu da size söyleyeyim. Ama detaycı bir insan değilseniz çizgilerinizi uzun da tutabilirsiniz arkadaşlar. Her yaptığım işlem için şöyle alt tuşuna basıyorum ve noda tıklıyorum arkadaşlar. Çünkü işlem karışabilir. Karışmaktan ziyade kötü bir görüntü çıkabilir arkadaşlar. Evet. Diğer çerçevemiz de bitti. Onun rengini de hemen boyayalım arkadaşlar.